Beyni kafatasından patlamış çıkmış. Zaten naaşı parça parça da beyni bir 70 metre falan ilerideydi. Yedek atletimden beyni böyle tutarak getirdim naaşın yanına. Beyin tam yanına koyarken döküldü löpür löpür. Kafayı kaldırdım, 2 kişi karşıda, terörist. İkisini de vurdum derken birini ateş ettim, kafamda bir karartı gördüm. Kendimi suya bırakarak ateş ettim, o arada onu da vurmuşum. O da düştü üzerime. Koku alıyorduk ya, koku. İnsan kokusu alıyorduk. Hani barut kokusu, kan kokusu artık alışmıştık da. İnsan, ter, bilmem ne. Rüzgar bize doğru oldu mu kokusunu alıp gidiyorduk. Biliyorduk, buluyorduk. Hemen hemen 4000-5000 PKK'nın olduğu yeri biz 3 tim, 51 kişi zapturapt altına aldık. Arkamdaki kaya, yanımdaki diğer kaya parçalar koptuğunu görüyordum. Tum tum sesler geldiği anda yanımdan o mermilerin geçişini, karşı tepeden bir yerden bir silah sesi çat 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 başladı. O bir taraftan da aynı şekilde. Bu ilk silah sesinde yere düştüğüm anda vuruldum. Elimi vurulduğum yere attım. Şap 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 ıslak. Kan. Böbrekten yemişim. Demek mermi içeride döndü yukarıya doğru. Erenköy Akıl Hastanesi'nde yatmak zorunda kaldım. 1,5 yıl hiç çıkmadım. Hiçbir şey. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Suat Gençtürk, 24.03.74, Sivas Divriği Kuluncak doğumluyum. Çocukluğum biraz çetrefilli geçti. İstanbul, Sarıyer, daha sonra Erzurum, Dadaşlar Diyarı, daha sonra Mersin'in Gülnar ilçesi, daha sonra Mersin. Bu arada büyüdük, sporla uğraştım. Gençliğimde, çocukluğumda. Tekvando'da Akdeniz bölge birinciliğim oldu. Daha sonra Türkiye şampiyonluğum oldu. Sonrasında babam gibi bu mesleğe gönül verdim. Aynı anda hem bankayı kazanmıştım, veznedarlığını kazanmıştım. Hem Arbel fabrikasında şef olarak işe giriş belgem aynı gün gelmişti. Annem hatta önüme getirdi evrakları. Ben diğer ikisini, üstelik polislik sınavına daha girmeden, diğer ikisi kabul olmuşken yırttım attım, polisliğe müracaat ettim, kazandım. Daha sonra seçildim, özel harekata seçildim. Uzunca bir süre eğitimden sonra özel harekatta görev yaptım, uzun süre. Daha sonrasında da 2018'in sonunda emekli olmak zorunda kaldım. Malulen emekli oldum. Kaç yıl bu mesleği yaptınız? 23 yıl 9 ay. Bir özel harekatçının eğitimi nasıldır? Bir özel harekatçı psikolojik eğitimi çok güçlüdür. Mesela sabah çıkarsın sporuna, koşun, antrenmanın, sırt çantanla koşun, işte silahların, teçhizatın, sonra atış talimin olur. Sonra gelirsin tam dinleneceğim derken başka bir şey başlar. Yine spor üzerine bir şeyler yaparsın. Daha sonra dinleneceğim derken başka bir şeyler çıkar, yine devam etmek zorunda kalırsın. Yani bu arada psikolojin de gelişiyor. Yani metanetin, dayanıklılığın, her şeyin artıyor. Özel harekatçı olmak bayağı bir zor iştir ama gönüllülük esastır. Bu parayla, pulla veya başka bir şeyle olacak bir şey değildir. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, iman. En başta da imanlı olmak lazım ki imanı olmayan bu mesleği yapamaz. Polis özel harekat ve jandarma özel harekatın farkı nedir? Şimdi jandarma özel harekat dahilde, yani memleketimizin, Türkiye'nin sınırları dahilinde görev yapar. Dışarıya, sınır dışına çıkarılmazlar kolay kolay. Polis özel harekat hem şehirde, yeri gelir kırsalda, yeri gelir yurt dışına da çıkar ve görevini yapar. Layıkıyla da yapar inşallah. En zorlandığınız eğitim hangisiydi? İntibak eğitimi. Hayatta kalma eğitimi derler. Bu 7 gün sürüyor, bazen 9 günde sürebiliyor. Bunun içerisinde çeşitli evreler var. Mesela bize ıssız bir yere bıraktılar. 7 gün boyunca yiyecek yok, bir şey yok. Bir tane bıçak var üzerinde. Avlanır mısın? Ne bulursan. Ekmek yok, su yok, hiçbir şey yok. Gerçi bulunduğumuz arazide biraz su kaynakları vardı. Ulaştık bir şekilde. Ama yiyecek, içecek yoktu. Hani biraz atadan kalma, dededen kalma köylü çocuğu olmamızın neticesi, anadan babadan bir şeyler görmeyle o
tuttu, bilmem neydi, hayatı idame edebildik o sırada. Şimdi çünkü ikinci günden sonra birinci gün açlık önemli değil. İkinci gün çok hafif vurmaya başlar, üçüncü gün yükselir, dördüncü gün tam oturtur. Dördüncü günden sonra artık dayanılmaz hale gelir. Mutlaka bir şeyler yemen lazım. Ağaç kavuğu ye, ağacı ye, ne yersen ye ama bir şey yiyeceksin yani. O mide boş kalmayacak. Dolayısıyla biz o eğitimlerden geçtik. Bunun yanında çok daha farklı eğitimler vardı. Mesela en basitinden şu gördüğünüz alan kadar bir çukur, affedersiniz, insan pisliği dolu. Yüksekliği de 1,75 falan, 1,70 civarı yüksekliği var. Bizi 9 kişi attılar içine. 2 gün boyunca orada kaldık. Uyumak yok, acıkmak yok. Acıksan da zaten bir şey yiyemezsin. 2 gün sonra bir amirimiz getirdi, bize şeker attı. Küçücük bir poşette şeker attı pisliğin içerisine. O şekeri ellerimizle, ama tabii el teması olmadan, çıkarıp paylaştık 9 kişi. Yani bunun gibi daha çeşitli şeyler var. Ama tabii aklımıza gelen en başta bunlar oldu. Zorlama eğitimler var. Bazı başarılı öğrencileri daha da zorlarlar. Açlık, susuzluk yanında mesela çok ıssız veya ormanlık bir bölgeye bırakırlar seni. Sana yön gösterirler. İşte yıldız haritasına göre, gecelerin yıldız haritası, gündüz güneşe göre sana derler ki bir yere gideceksin. O gittiğin yer de öyle yakın bir yer değildir. Yani bir ilden bir ile gideceksin. Sana nokta nokta verirler harita üzerinde. Sen oradan oraya gideceksin. Bu arada açlığını, susuzluğunu da bastıracaksın ve verilen saatte gideceksin oraya. Geç kalmayacaksın. Bunun gibi şeyler de vardı. Nerelerde görev yaptınız? Nerelerde görev yaptım? Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Muş, Elazığ, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Ağrı'nın alt kesimleri, ondan sonra Zahkü, Zeli, Kerkük, Musul, ondan sonra Bosna, Hersek, Macaristan, Irak tabii. Irak'a gire çıka artık yuva yapmıştık orayı. Bir artık yani nasıl diyeyim, arka kapımız gibi bir şey olmuştu artık bizim. Önemsemiyorduk yani, o kadar basit geliyordu. İlk operasyonun nasıldı? Neler hissettin? Evet. İlk operasyonumda, şimdi daha önce tabii ki bir süre eğitimler aldık. İşte silah sesine, mermi sesine, bomba sesine falana filan alışığız ama bunların eğitim olduğunu biliyorduk. Bize zarar verilmeyeceğini biliyorduk. Şimdi ilk çatışmada bir korku oldu mutlaka ama bu böyle bizleri ilk başta küçük çaplı şeylere gönderiyorlardı. Daha sonra büyük çaplı, böyle hani bir alıştırma evresi gibi, aynı şekilde işte üst düzey insanlar neyin nereden geleceğini, ne olacağını biliyorlar. Arkasının gelmeyeceğini de bildikleri küçük çatışma alanlarına bizi bırakıyorlardı. Mesela 3 kişilik bir grup var veya 5 kişilik bir grup var veya tek kişi, 2 kişi bir mağarada falan. Onları gidip yok edeceksin, artık ne yapacaksan, veya sen şehit olacaksın. İşte ilk çatışmamda ki vücudumun yanmasını unutmam ben. İlk çatışmaya girdiğim zaman kayanın birinin üstünden atladım, yan düştüm. Güya takla atıp sonraki kayaya da koşarak geçecektim, eğilerek. O arada düştüğüm anda vücudumun komple bir yandığını hissettim. Dedim herhalde vuruldum hatta o zaman. Sonrasında dalgada geçilmiştim epey be. İlk çatışmamız oydu. Ürperdik. Birazcık çekindik tabii ki. Hiç pusuya düşürüldünüz mü veya rehin alındınız mı? Ay, pusuya düşürüldük. Defalarca düşürüldük ama artık yani nasıl diyeyim, Allah'ın yardımı mıdır? Bir şekilde bir şeyler oluyordu. Adamlar çok detaylı da belki pusu kurmuş olsalar biz o pusulardan yarıp çıkıyorduk. Ben üzerinde bulunduğum kayanın mermi, izli mermi veya normal mermilerden kıpkırmızı olduğunu gördüm defalarca. Değmiyordu bize ama o kaya, üstünde bulunduğum kaya, arkamdaki kaya, yanımdaki diğer kaya parçalar koptuğunu görüyordum. Tum tum sesler geldiği anda yanımdan o mermilerin geçişini, barut kokusunu falan, ama bir şey olmuyordu. Yani o bir iki kere vuruldum ama onun haricinde benim yüzlerce kez vurulup defalarca kez ölmem lazımdı. Şimdi Bingöl Genç'teyiz. Diyarbakır operasyonlarını bitirdik. Dediler ki Tunceli Ali Boğazı'na gireceksiniz. İyi, hazırlığımızı yaptık. Man kamyonlarla bindik. Bingöl'e, madeni falan geçtik. Diyarbakır'ı geçtik. Bingöl'ün maden ilçesini geçtik.
Gence geldik. Genç'te dediler ki bugün 2 günlüğüne burada istirahat verelim. Bir yatılı okul var Genç'te. Şehrin dışında biraz, akarsuyun da kenarında. Neyse orada biz konakladık. Ertesi gün güya man kamyonlar alıp bizi Bingöl Adaklı tarafına, Bingöl başka yerlere götürüp bırakacak güya. Bingöl Genç'te dediler ki pusu kurulmuş, yol tahribata uğramış, bilmem ne olmuş. Man kamyonlar gelmeyecek. Siz buradan kendi imkanlarınızla yaya devam edeceksiniz. İyi tamam devam edelim. İşte bizim tim 17 kişiydi. Tabii bu arada tim. Bir sürü tim var. Genci geçtik. Akarsu, çok güçlü bir akarsu var. Orada tahta köprüler de var köylülerin yaptığı. O tahta köprülerden falan geçtik biz. Derken bizim tetik, bizim lakaplar vardı. Hepimizin lakabı vardı. Tetik, adı tetik neden konmuş? Bizdeki lakabı neden konmuş? Yüzüğün içerisinden kurşunu geçirebilen bir adamdı. O kadar keskin nişancıydı. Üstelik hedef almadan, yani çekip ateş etmesiyle bunu yapabilen bir adamdı. O yüzden ismi Tetik'ti. Tetik bir görüntü aldı. O tarafa doğru biz intikale başladık. Ama intikalimiz tabii ki sırt çantalarını biz bir güvenli bölgede bıraktık. Yanına 3 kişi. Biz diğerleri dağılarak, hilal şeklinde dağılarak gidiyoruz. Meğerse bunlar bizim taktiğimizi daha önceden bildikleri için onlar da büyük hilal yapmışlar. Biz kapana çekiliyormuşuz o görüntüyle. Neyse biz gittik. Şöyle bir yer düşünün. Buradan şöyle bir yar gibi bir şey var. Oradan geçmemiz gerekiyor bizim. Biz meğerse buradan konuşlanmışlar komple. Biz görüntü alamıyoruz. Şimdiki gibi termaller bilmem neler falan böyle gelişmişlikler yoktu o zaman bizim zamanımızda. İlk çatışma başlatan orta karşı taraftan başlattı. Sonrasında mermiler üzerimize her taraftan yağmaya başladı. Ergün Allah rahmet eylesin orada şehit oldu arkadaşımız Ergün. Adanalıydı kendisi. Çok cengaver bir çocuktu. İlk anda şehit oldu. Vurulma olayı ilk başlangıç anında olur genelde. Sonrasında çok nadirdir. Yani yaralanmalar falan olur da ilk ölüm veya şehadet ilk kurşunlarda meydana gelir. Ergün Pala orada şehit olmuştu. Çok üzdü bizi tabii sonrasında. Çünkü çok cengaver bir çocuktu. Hepimizden daha atak bir çocuktu. Orada çatışmaya girdiğimizde pusuya düştük. Oradan çıkamayacağımızı düşündük. Çünkü çok kalabalıklardı. 70-80 kişilik bir gruptu nereden baksan. Mermiler üzerimize yani nasıl diyeyim size kımıldamak mümkün değil ama oradan bir şekilde çıktık ve bunlar nasıl olduysa 3,5-4 saat sürdü. Kısa sürmedi, çok uzun sürdü. Normalde böyle vurkaç taktikleri 3 dakika, 4 dakika hemen vurkaçtır. Ama bu 3,5 saat sürdü. Mermimiz bitmek üzere artık. İdareli kullanmaya çalışıyoruz. İşte el bombası atamıyoruz çünkü yüksekteler. Ne yapsak olmuyor. Yanımızda lav var ama lavlar tükendi. RPG-7'nin mermisi tükendi. Ne yapacağız? MG3'ün mayonları az kaldı. Yapacak bir şey yok derken birden çekildi gittiler. 3,5 saat sonra. Oysa bizi orada avlamışlardı. Yani artık orada devam etselerdi bizim artık bıçaklara işimiz kalacaktı ki kurşun karşısında bıçak ne yapabilir? Öyle çekti gittiler. Öyle bir kurtuluşumuz oldu pusudan. Hep ölümle iç içe olmak nasıl bir duyguydu? Şöyle diyeyim size. Önceleri tabii ilk başta çekiniyorsun. Daha sonra alışıyorsun. Ölüm hiçbir şey. Hiç. Bir dünyadan bir dünyaya geçiş ama tabii bu dünyaya geçişte de mükafatlı geçişe ereceksin ölümle. Şehadete de gideceksin ki en büyük mertebedir. Allah bana nasip etmedi şehadeti. Çok istedim ben. Yani şehit olabilmeyi gerçekten. Bugün bile şehit olmak için elimden geleni yapabilirim. O kadar istedim. Ölüm şu an bile benim için yabancı değil yani. Şöyle yeri geliyor şehir içinde geziyorum. Bazı olaylara rastlıyorum. Çok basit geliyor. Karışmamak için kendimi çok zor tuttuğum olaylar oluyor. Basit olaylar ama hani karışmayayım diye kendimi zorluyorum. Bazen dayanamayıp olaya müdahil olduğumda oluyor. Yanınızda şehit düşen askerleriniz olduğundaki hisleriniz nasıldı? İlk başta çok farklı oluyor. Sonradan artık yürek nasır mı tutuyor?
veyahut da alışmak diye bir şey olamaz ama bir yerde alışıyorsun, bir yerde kanıksıyorsun bu olayı. Şöyle bir şey, ilk başta şehit verdiğimiz zaman Ergün Pala olayında ben mesela, benim yatak arkadaşımdı, badimdi. Bizde badilik sistemi vardı. Badimdi. Altlı üstlü yatardık polis okulunda bile. Ben atlatamamıştım. Bizim amir, Yaşar amir geldi. O zaman ben çok kötü olmuştum. Yani daha toparlayamayacağım diye düşünüyor herkes. Yaşar amir de Heyula gibi bir adam. Dudakları şöyle etli etli, kalın kalın, kafa kocaman, eller kocaman, omuzlar geniş. 2 metre falan boyu var. O da Bingöllüydü. Onun köyüne bile operasyona gittik. Neyse geldi, dedi ki bak evlat dedi, konuşması da biraz ağırdı. Bak evlat dedi, sana bir şey diyeceğim dedi. Sen sağlam çocuksun dedi, bozma kendini dedi. Sana bir cümle söyleyeceğim dedi, bunu yaz bir kenara. Ben tabii cevap vermeden dinliyorum. Durdu, ayağıyla şöyle benim ayağıma vurdu. Bu meğerse anlatabilmek içinmiş bana, duyabileyim diye. Dedi ki hayat devam ediyor. Ölmediğin sürece devam edeceksin. Öyle oldu yani. Alıştık. Yeri geldi, arkadaşlarımızın cesetlerini torbalara doldurduk. Kendi arkadaşlarımın değil, başka timdeki arkadaşın cesedini mesela poşete doldurup helikopterin gelmesini bekledik. Roketle olmuştu. Üzümlü Karakolu'nun civarında, Hakkari Üzümlü. Üzümlü'den Kuzey Irak'a geçişte oldu. Baskın yapmışlar, yan tim. Biz yetişene kadar olay kopmuş zaten. Roketler falan havalarda uçuşuyordu. Kaçtılar, geri kaçtılar. Bir iki leş aldık ama hepsini avlayamadık. Çünkü bölge onların bölgesi ve kaçtılar. Sonradan arkalarına düştük peşlerine. Olabildiğince büyük zayiat verdik ama tabii biz de şehidimizi vermiş olduk orada roketle. Etraftan parçalarını, beyni demek ki basınca dayanamamıştı ki beyni kafatasından patlamış çıkmış. Kendi naaşı, zaten naaşı parça parça da bir yerde işte kolu bir tarafa, beyni bir 70 metre falan ilerideydi. Bir bez parçasıyla, kendi atletimle, yedek atletimle beyni böyle tutarak getirdim, naaşın yanına koydum. Beyin tam yanına koyarken döküldü. Beyin sıvı gibi bir şey. Yani tam katı da değil, sıvı da değil ama döküldü löpür löpür. Orada ben bir hafta 10 gün ne yemek yiyebildim ne su içebildim. Allah tekrarını vermesin. Şimdiki özel harekatımız hem JÖ hem PÖ, SATçılar, SASçılar, ordumuz şükürler olsun çok kuvvetli. İHA'lar, SİHA'lar, daha bunun gibi bilmediğimiz bir sürü teknolojiler. Biz şu anda vakıf değiliz o olaylara ama şu anda çok güçlü bir ordumuz var. Yani dünyada diyebilirim ki ya 5 ya 6. sırada olan bir ordumuz var. Allah daha da güçlendirsin. Zeval vermesin Rabbim. Bugüne kadar yaptığınız operasyonlarda en çok aklınızda kalan hangisiydi? 98'de Kayseri Hava İndirme Tugayı, Bolu Komando Tugayı, ondan sonra 166. Piyade. Bunların tamamını Kuzey Irak'a soktular yaprak dökümü harekatlarında. Çocukları 72 saat yürüterek hemen hemen hepsinin ayakları botların içinde morarmıştı. Tamamının hemen hemen hepsinin. Çok perişan bir haldeydiler. O zaman biz Kuzey Irak'taydık zaten. Bu Zeli kampı denen yeri biz 3 tim zapt altına aldık. Hemen hemen 4000-5000 PKK'nın olduğu yeri biz 3 tim 17-34 51 kişi zapt altına aldık. Bolu Komando Tugayı, Kayseri Hava İndirme ve 166. Piyade geldiler, alanı çevirdiler, bayrağımızı diktiler, biz devam ettik Kuzey Irak içlerine. Bu olayı hiç unutamam. Mesela şöyle anım var, orada ben yaralanmıştım zaten. Uludere, Zap Nehri. Şimdi biz tim olarak işte intikaldeyiz yine, bir yerde dinlenmeye çekildik, rahat bir yer. Derken biz o zaman çocuklar öyle bir şey ki köpek desen bizim gibi değildi. Koku alıyorduk ya, koku. İnsan kokusu alıyorduk. Hani barut kokusu, kan kokusu, artık alışmıştık da. İnsan, ter, bilmem ne. Rüzgar bize doğru oldu mu kokusunu alıp gidiyorduk. Biliyorduk, buluyorduk.
Neyse bir koku aldık. Bir değişik bir farklı koku. Tim komutanımız dedi ki gidin bakın dedi. 3 kişi. Çingen, lakabı Çingen, ben, Gece, bir tane de arkadaşımız. Onun ismi de Gülge. Üçümüzü gönderdi. Ben çok hızlıydım, çok atiktim. Arkadaşlar dedi ki hep beraber hareket edeceğiz. Neyse 3 koldan gidiyoruz. Düşünün ki tepe var, tepe var, tepe var ama çok kayalık, aşırı kayalık bir yerler değil. Biraz daha kayanın az olduğu, arazinin toprağımsı olduğu yerler. Bir tepeyi aştık, hemen altında da Zap Nehri'nin bir kolu, küçük bir kolu. Yani nasıl diyeyim, 5 metrelik falan bir su akıyor. Zap Nehri'nden Uludere'ye giden, Andaç'a giden akıyor. Ama orada derin olduğu için su akmıyor da sanki duruyor gibi, göl gibi. O kadar böyle derinden ve rahat su. Bahar ayları. Suyun üzerinde bir hareketlilik dikkatimi çekti benim. İşaret ettim arkadaşa. Bir şey var dedim, gösterdim. Etti, uzaktayız. Birbirimizle işaretle konuşuyoruz. Ondan sonra ben dedim gideceğim dedim. Tamam dedi, ben seni gözlüyorum. O biri de aynı şekilde. Ben gittim suyun kenarına. Ama tabii tedbirli gidiyoruz, öyle gittim deyince yürüyerek gitmiyoruz yani. Silahlar elimizde, o oradan kolluyor, o oradan kolluyor. Ben buradan devam ediyorum, onlar da devam ediyor. Açıları hesaplıyoruz ki her yerden her şey çıkabilir. Suyun başına vardım, hiçbir şey yok. Ama ben burada bir şey gördüm. Kurbağa zamanı değil. Ya da suda balık yok. Bu neyin nesi? Ben arkadaşlara dedim ki, onlar da biraz yaklaştılar. Ben dedim gireceğim dedim, suya bakacağım dedim. Ya etme tutma bir şey yok işte falan. Su da şurama kadar falan geliyor. Buraya kadar girdim, biraz daha ilerledim. Bir nokta dikkatimi çekti. Tamam su biraz bulanık ama o kadar aşırı bulanık değil. Bir nokta çok karanlık suyun içerisinde. Kafayı soktum baktım içeriye. Suyun altına baktım epey karanlık orası. Çıktım tekrar dedim arkadaşlar burada bir şey var dedim. Ben giriyorum dedim, girip bakacağım dedim. Ağzıma bıçağımı aldım, elime de Glock tabancayı aldım. Üzerimdeki sırt çantasını bıraktım. İşte zaten hafif bir sırt çantası vardı. Operasyonel olduğumuz için. Suyun dibine girdim. Lan bir mağara gibi bir yer var. Elimde yokluyorum şöyle. Tam emin olamıyorum da. Su bulanık biraz. Yuvarlak bir yer şöyle. Elimle yokladıkça devam ediyor. Nefesim bitti, geri çıktım. Arkadaşlar dedim aşağıda bir şey var dedim. Mağara gibi yapmışlar. Galiba bir şey var dedim. Ben gireceğim dedim. Sonuna kadar gideceğim dedim. Dediler ki ya ölür kalırsın falan. Yani yok neyse girdim. Girdim suya. Nefesimi iyi aldım. Nefeslendim. Girdim. Girmemle elimle hızlı gidiyorum ki bakıyorum ne var. 3,5-4 metre kadar ilerledim içerisinde. Bir büz. Büz deriz. Hani bu sulara kanal vermek için yuvarlak büzler vardır böyle. Betondan yapma. Ondan adamlar yol yapmışlar suyun içinde. Büzün içinden çıktım. Yani bir ışık, bir şey görünüyor. Kafayı kaldırdım. 2 kişi karşıda. Terörist. Silah zaten elimde. İkisini de vurdum derken birine ateş ettim. Kafamda bir karartı gördüm. Meğerse o gölgelemeyi suda yapan bayanmış, kadınmış. Kadın terörist. Arkamdaymış. Hemen sırtımın üstünde bekliyormuş. Ben sudan çıkıp ateş edince bu hareket ediyor. Ben onun gölgesini gördüm orada. Kendimi suya bırakarak ateş ettim. O arada onu da vurmuşum. O da düştü üzerime. 3. kişiyi avlayamadım. Meğerse o karmaşada o da vurulmuş. Ama yaralı, ölmemiş. Ondan sonra kurşun sesleri dışarıya yansımıyor tabii sudan dolayı. Ben o şekilde hani kadın da üstüme düşünce yavaş yavaş o büzün üzerinde nefessiz kaldım. Geri yol bulup da çıkacağım. Tabancamda kurşunum da var. Çıktım, baktım hiçbirinde hareket yok. Dedim herhalde sindi bir yere, çıkmamı bekliyor ki vuracak beni. Bir kişi çünkü. O biri de yaralı olabilir diye düşünüyorum. Neyse çıktım, hafif kafaya kaldırdım, silah elimde. Hiç hareket yok hiçbirinde. O kişiyi görmüyorum ama 3. kişiyi görmüyorum.
Öyle bir şey ki böyle bir çuval gibi dürülmüş halı gibi bir şey var ama adam yok. Neyse tekrar suyun dibine daldım. Bir daha çıktım, bir daha derken kalktım. Mağaranın içine girdim. Şöyle çömelerek baktım. Hepsi de ölmüş. İkisi ölmüş. Zaten kadın da suda yanımda. Tekrar mağaradan baktım hiçbir şey var mı? İşte un, erzakı var, silahlar var, AK-47'ler var. Ya M16 bile vardı içeride. Amerikan silahları var. Daha ne yoktu ki? RPG-7, RPG-11 mermileri, ondan sonra un erzakı, işte makarnalar bilmem neler. Bayağı büyük bir yer, çok büyük bir yer. Orada üçünü vurdum. Bu arada bizim arkadaşlar da geçen zamandan dolayı telaşlanmışlar. Bir şey oldu diyerekten bir tanesi giriyor. Tam girdi, o çıkarken ben de karşılaştık, böyle çarpıştık. Neyse çıktık dışarı, onları dışarı çıkardık. Daha sonra askeriyeden tertibat, yardım istedik jandarmadan. Yakın olan hangi karakol vardı oraya? Köprülü karakolu vardı Uludere tarafında. Onlar geldiler. İşte bütün erzakları çıkardılar. Ya bir kamyon erzak çıktı ya. Siz onu nasıl depoladınız oraya? Nasıl getirdiniz? Üstelik öyle bir yer ki böyle, yani nasıl diyeyim sana, götürmesi çok zor oraya. Muhteşem zor. Böyle uçurumlar, yarlar bilmem falan filan geçeceksin ki hani tamam orası biraz toprak arazi güzel gibi bir yer ama oraya gelebilmek için bir sürü uçurumdan, yardan geçmen gerek. Nasıl getirebildiniz? Nelerle? Tamam o zamanlar eşekler, katırlar falan kullanılıyordu ama yani onların bile yürüyemeyeceği bir arazi. Yani bunun gibi değişik bir sürü anımız var. Bir komik anım var, onu anlatayım. Şimdi Van Gevaş'ta oldu. İntikale çıktık. Sırtımızda sırt çantamız falan, böyle kol yürüyüşündeyiz. Rahat bölge. Yani çatışmanın olabileceği bile bir şey yok yani. Orası temiz bölge olarak görünüyor. Bu bizim geçiş yerimiz. Arındırılmış daha doğrusu, temiz yer yani. Oradan biz sadece geçiş yapacağız. Yani kol boyu aramızda bir 10 metre mesafe var. Her birimizin arasında 10 metre mesafe var. Gidiyoruz. Birden karşı tepeden bir yerden bir silah sesi çat 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 başladı. O bir taraftan da aynı şekilde. Bu ilk silah sesinde denk geldi, ben bir kayalık var. Kayalığın üstünden kendimi, o kadar rahatız ki yani rahat yürüyebiliyoruz. Kayalığın üstüne çıkıyoruz falan, görüntü veriyoruz yani, rahatız. Kayalığın üstünden kendimi olduğu gibi sırt çantam, silahım falan kaldırdım, yere attım. 1,5 metreden falan, tabii üzerimde de ağırlık olunca onlar yük, sert düşüş oldu. Yere düştüm, düştüğüm anda vuruldum. Ayak parmağımdan saçımın teline kadar alev gitti. Ayağa kalkmaya çalışıyorum, hani sırt çantamı çıkardım yerdeyken. Çömelerek bir yere kendimi korumaya alayım, sonra ateş etmeye çalışayım falan. Bacaklarımda takat yok. Vücudumu kaldıramıyorum. Kolumu yere koyuyorum. Burası zangır 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 zangır. Bütün vücutu da böyle zangır zangır titriyor. Allah Allah. Dedim ölüyorum herhalde dedim. Yan yattım. Aklıma geldi. Dedim sağ tarafımın üzerine yatayım, öyle öleyim dedim. Hava da karanlık, alacakaranlık. Elimi vurulduğum yere attım. Şap 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 ıslak. Kan. Nereden vurulmuşum onu tahmin etmeye çalışıyorum. Yoğunluk nerede, ıslaklık? Baktım şu bölgede. Böbrekten yemişim. Demek mermi içeride döndü yukarıya doğru. Ben daha önce vurulmadığım için şeyi bilmiyordum mesela. Vurulduğun zaman vücudun alev alev yanar bilmem ne falan filan, bunları bilmiyordum. O an yaşadım. Takat yok. Bacaklarda takat yok. Ben eşek yüküyle yükü kaldıran adam, kendimi kaldıramıyorum. Kollarım titriyor. Tabii bu tacizdi. Yani direkt çatışma değildi. Yaşar Baba bağırdı. Var mı zayiat? O diyor ki yok, o diyor ki yok. İşte o biri diyor ki yok. Benim sesim çıkmayınca benim tarafıma yoğunlaştılar. Ben orada vuruldum diye bildim ama sesim gitmiyor. Yani ses çıkaracak takat yok. İlk o zamanlar daha yeniyiz de. Neyse ondan sonra Yaşar Baba geldi. Nereden vuruldun lan dedi. İri yarı baba. Dedim bu tarafından aldım dedim. Ama tam böyle konuşamıyorum. Yani böyle çıkıyor çıkmıyor ses. Takat yok. Bitmiş. Bittik. Ölüyorum. Can veriyorum. Şöyle el fenerini yaktı. Ağzına koydu.
Böyle eliyle falan açıyor böyle işte şuralarımı falan kaldırıyor bilmem ne ucum yeleğini falan çekiyor. Şöyle baktı bana ayağa kalktı dikildi. Şöyle durdu. Kalk dedi bana şöyle. Dedim baban ayağa kalkamıyorum. Cevap da veremiyorum ama ayağa da kalkamıyorum. Kalk lan dedi. Beni bir daha böyle tekmeyle şey yaptı. Lan ne oluyor? Mataranın üstüne düşmüşsün, kapağı kırılmış, beline çakılmış dedi. Kalk lan şerefsiz dedi. Ulan arkadaş, meğerse mataranın üzerine düşmüşüm ben o düşme esnasında. Kapağı sert, plastik çok sert. O da kırılmış, tamam mı? O kırılan parça da benim etime girmiş. Çok az bir kan akmış ama elimi attığım zaman elimde çamur gibi kir zaten. Her tarafım pasak içerisinde kir. Elimi attığım zaman böyle sürdüğüm zaman da kan gibi böyle yapış yapış elimin kiri, su. Tamam, öyle bir anım oldu. Komik bir anım oldu. Yani afaki vurulmuş oldum. Afaki de ölüyor, can veriyor oldum yani orada. Bugüne kadar kaç çatışmaya girdiniz? Saymayı saymadık bilmiyorum yani. Defalar yüz hikaye onlar yani. Günümüz çatışmaydı. Yani bir gün olmasa bir gün giriyorduk. Bir gün olmasa bir gün çatışmaya giriyorduk. Çatışma olduğu yere koşturarak gidiyorduk artık yani. Her günümüz çatışmaydı bizim. Gerçekten öyleydi. Gerçekten öyleydi. Abartı yok yani. Boş günümüzde biz lay lay lomduk ya. Allah Allah. Pet şişede çay yapıyorduk ya. Boş günümüz oldu muydu? Eğlenceydi bize yani. Allah ile en yakın bağ kurduğunuz zor anınız neydi? Her an. Allah'la ayrılan zaten bu işi yapamaz. Yani bu iş aşk işidir. Tamam vatan, tamam bayrak ama önce Allah. Ben eskiden kendimce bir şey söylerdim. Derdim ki ben Allah'tan korkuyorum, korkam. Tabii şu anda da çok korkuyorum. Neden? Yaptıklarımdan dolayı korkuyorum. Günahlarımdan dolayı korkuyorum. Ama Allah'ı muhteşem derecede seviyorum. Onun dünyadaki hiçbir şeye değişemem yani. Bu mesleği tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. Şerefli bir meslek. Şimdi ben sokakta gezdiğim zaman, şehir içinde mesela emekli oldum, geziyorum. Herkes bir ayrı farklı meslekler yapıyor. Ama ben özel harekatçıyım veya polisim dediğim zaman insanların bakışlarında değil aradığım. O bayrağa, o dağlara, o zeli kampına, o zahküye diktiğin zamanki aldığın gurur, aldığın yani nasıl diyeyim sana o zaman öyle bir şey oluyor ki dedelerin, ceddin hepsi yanında oluyor sanki. Emeklilik sizin gibi savaşa alışmış birisine ağır geliyor mu? Çok. Çok ağır geliyor. Hiç alışamadım emekliliğe. Halen daha sabah erken antrenmanımı yaparım. Yatsıdan sonra antrenmanımı yaparım. Gün boyu da bir şeylerle mutlaka bir cebelleşirim. Bir mücadele edecek bir şeyler. Hiçbir şey bulamazsam kamyon lastiğim var onunla antrenman yaparım. Bir şekilde bir şeyler yaparım vücudumu. Boş bırakmam yani. Suat abi, boynundaki kolyenin anlamı nedir? Boynumdaki kolyenin anlamını ben defalarca hocalara, İstanbul'da müftülüğe gittim. Diyanet işlerine gittim. Üsttekini biliyorlar, alttakini biliyorlar ama birleştiremiyorlar. Ama ben birleştiriyorum. Çünkü bana söylendi zaten. Şimdi bir gün Tunceli Pertek'te yine böyle ailevi bir konular yaşıyorum. Ailemle ilgili telefonla görüşmüşüm. Onun duygusallığı var, başka olaylar da var falan. Bir gün dinlenme alanındayız. Üst bölgesi diyeyim artık. Şöyle milletten uzaklaştım. Şöyle açıldım gittim. Bir taş şöyle bir taşın üzerine oturdum. Tesadüfi yönümde kıble tarafı oturmuşum. Bilgim yok. Ağlamaya başladım bazı şeyler düşündükten sonra. Hıçkırıyorum. Kalbim göğsüme hıçkırığım sığmıyor. O kadar hıçkırarak ağlıyorum. O anda nereden icap ettiyse kafamı kaldırdım gökyüzüne ağlarken hani böyle bakarken bir levha açıldı gökyüzünde. Bulutların arasında bir levha. Yeşil, turuncu ve sarı renkte bir levha. İçerisinde de bu yazı. Ben o zamana kadar
Bu yazıyı hiç ne görmüştüm, ne birinden görmüştüm. Ne Arapça bilirim ben, ne bir şey yaparım. Bu yazı gökyüzünde durdum. Çok eziyet çekmiştim o zaman. Çok, aşırı. Durdum, baktım. Gözlerimi ovuşturdum. Tekrar baktım. Yine duruyor yerinde. Hayal mi görüyorum diye kendimi yokluyorum. Kayanın üzerindeyim, her şey tamam. Bir daha kafamı kaldı. Yine duruyor. Yeşil böyle hani kare şeklinde ama böyle renk sanki akıyor gibi böyle. Tık 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 akıyor gibi renkler. Ortasındaki yazı sabit yalnız. Aşık oldum ona. Sonradan bunu araştırmaya başladım. Gitmediğim yer kalmadı. Müftülüğe gittim İstanbul'da. Defterdarlığa gittim. Rastladığım yerlerdeki bütün camilerdeki hocalara sordum. Kimse bilemedi anlamını. İstanbul Tuzla'da bir cami var İçmeler Mahallesi'nde. Çok severdim o camiyi, büyük cami. Cuma namazlarında genelde oraya giderdim. Caminin hocası çok değer verdiğim bir insandı. Fakat o gün namazda biz saftayız. 2-3 tane de bebe var şöyle. 6-5 yaşlarında falan 2-3 tane bebe var. Hocayla uğraşıyorlar habire. Namaza başladı hoca. Çocuğun biri gitti cübbesinden çekiştirmeye başladı. Hoca hiç tepki vermedi. O biri gitti bir şeyler yapıyor. Hoca tepki vermiyor. Namazı bitirdi hoca. Hepimiz de bitirdik namazı. Çocuklardan o 2-3 kişi şöyle oturuyor. Hoca da namazı bitirdi. Milletle hani helallik selamlaşıyor falan. Çocuklardan birini gördü. Geldi ayağıyla şöyle iteledi. Müthiş hoşuma gitti o olay. Peygamber Efendimizin Hazreti Hüseyin'le namaz esnasındaki durumu geldi aklıma. Müthiş hoşuma gitti. Hemen caminin yan tarafında da çay ocağı var. Gittim oraya oturdum. O olayı düşünüyordum. Hoca da tesadüf çay ocağına geldi. Hocam dedim, size bir şey söyleyeceğim dedim. Ben bir şey yazacağım dedim. Bana manasını söyler misiniz dedim. Biliyor musunuz dedim Arapça. Bilirim tabii ki dedi. Bir kağıt kalem aldım. Yazdım bunun aynısını. Durdu hoca baktı. Dedi sen bunu nerede gördün? İrkilerek ama. Dedim ne yapacaksın hoca dedim. Sen anlamını söyle dedim. Sen bunu nerede gördün? 5-6 kez böyle tekrar etti. Habire beni sıkıştırarak, sertleşerek. Nerede gördün? Nerede gördün? Ya hoca dedim sen anlamını söyle ben sana söyleyeceğim dedim. Ben de kızdım. Dedi ki burada ne yazıyor biliyor musun dedi. Allah seninle beraber ve Allah seni çok seviyor. Bu yazıyor burada dedi. Sen bunu nerede gördün dedi ya. Anlattım dedim böyle böyle oldu. Böyle böyle gökyüzünde levha açıldı. Hoca başladı hüngür hüngür çocuk gibi ağlamaya. Ben de başladım ağlamaya. Burada öyle yazıyormuş. Allah seni çok seviyor. Allah seninle beraber. Allah bütün kullarını çok sever. Hiç kimseden hiçbir zaman vazgeçmez. Hiç kimseden vazgeçmez. O kötü yolda olanlardan dahi, esrar satandan dahi bir gün onun doğru yola geleceğini ister Allah. Ummaz. Allah ister. Ama seçim ona kalmıştır tabii ki. Allah bütün kullarını çok seviyor. Ama tabii bunu görmek bana nasip oldu ya, ben kendimi çok şerefyab hissediyorum o yüzden. Kaç ödülünüz var? Vallahi birçok ödülüm var da sağ olsun benim hanım ödül bırakmadı. Hiçbir şey bırakmadı. Ödüllerimi atmadı, brevelerimi atmadı. Ondan sonra o evraklar vardı, böyle dosyam vardı. Böyle bu kalınlık dosya, işte kutlamalar, teşekkür, takdir bilmem ne falan filan. Onların hepsini bizim hanım hiç etti sağ olsun. Ama yine de hanımı çok seviyorum. Allah razı olsun ondan. Beni psikolojik olarak toplayan sağ olsun odur. Yoksa ben dağılmıştım. İstanbul'da köprü altında yaşamayı düşünecek kadar dağılmıştım. Düşünün ki Erenköy Akıl Hastanesi'nde yatmak zorunda kaldım. Oradan çıktığımda bu olayı hazmedemedim. Kendimi eve kapattım. 1,5 yıl ne ekmek almaya, ne su almaya, ne maaş çekmeye, ne bir şeye, hiçbir şeye evden çıkmadım. Hiçbir şeye. 1,5 yıl. 1,5 yıl sonra bir şey anlatacağım gençler size. Rabbimin ne kadar büyük olduğunu bu anlatacağım size anlatır. Şimdi o kadar sıkıntılar yaşadım ki ailemle ilgili. İstanbul, Pendik polis lojmanlarında oturuyorum. Dayanamıyorum artık olan olaylara, olan şeylere.
Gittim kefen satın aldım kendime. Eve geldim. Tabancam Ceze. Diğer tabancam da 14'lü Browning. İkisi de canavar gibi çalışan silahlar. Sekmez, durmaz asla. Geldim eve, kefene kendimi sardım. Şu kolumu açıkta bıraktım. Silah aldım, inançlı biriyim. Ama o an onu nasıl yapabildim bilmiyorum. Allah'tan özür dileyerek, af dileyerek, çok dualar ederek tabancayı kafama dayadım, çektim. Patlamadı. Yemin ediyorum patlamadı. Mermi değiştirdim. Dedim nemlenmiştir belki. Çünkü uzun zamandır arazideki mermi kullanılmıyor. Tekrar çektim. Yine patlamadı. Dedim silahın iğnesi mi kırık? Çevirdim gardırobuna. Aynı mermi içerisinde. Aynı mermi. Değiştirmedim. Gardırobuna sadece tetiğe tekrar bastım. Gardırop paramparça. Mermi duvarı deldi. Bütün apartman koştu ne oluyor diye. Dedim ya silah temizlerken patladı. Öyle demek zorunda kaldım. Bu arada ben kalktım. Hemen kefenden çıktım. Üstüm başımı giyindim. Millet geldi. Kapıyı çalıyorlar, zorluyorlar. İntihar edemedim. Bu olayından 2-3 gün sonra dedim ki öyle olmadıysa şöyle bir bardak düşün. Şöyle büyük, şu kadar yükseklik, şu kadar da böyle. İçerisini komple ilaç doldurdum. Çeşitli ilaçlar. Kalp ilacı da var, ağrı kesici de var, psikolojik ilaç da var, bilmem ne de var. Bir sürü ilaç. Çeşitli. Güya hepsini içeceğim, öleceğim. Şöyle avucuma döküyorum, içiyorum suyla. Döküyorum, içiyorum, döküyorum, içiyorum. Bitirdim. Koca bir bardağı bitirdim. Gittim yine kefene kendimi sardım. Ayaklarımı da bağladım, baş parmaklarımı da bağladım. Kefenin içine komple kollarımı da soktum. Saatte karşımda, saate bakıyorum. Yarım saat, ölmedim. 1 saat, ölmedim. 2 saat, yaşıyorum. 3 saat, ölmedim. Yeter yahu dedim kalktım. Öldürmeyen Allah öldürmez. Rabbimden izinsiz yaprak düşmez, yaprak. O ilaçları içtim. O kadar ilaç, ölmem lazım kesinlikle. Daha da güçlü bir şekilde kalktım. O 3 saat sonra sanki o ilaçların hiçbirini içmemişim gibi çok güçlü bir şekilde kalktım. Ve o zaman ne kadar büyük günah işlediğimi anladım. Tövbe ettim, dedim birileri benim hayatımı almadan kendi hayatımı artık kesinlikle. Tamam ben bunun aşırı günah olduğunu biliyordum. O kadar zor şeyler yaşadım ki katlanamadım. Onu yaptım, başaramadım. Allah çok büyük. Rabbil Alemin çok büyük. Ondan izinsiz yaprak düşmez, yaprak kımıldamaz. Son anlatacağım buydu. Vallahi gençler gerçekten gençlerimize ki görüyorum ne kadar saçma şeyler yapıyorlar. İçki alemleri, çok bozuk bir düzen, bozuk psikolojik yaşamlar. Böyle gençleri görmekten gurur duydum sizler gibi gençlere. Sizler de birilerinin ellerinden tutar da hep birlikte bir yerlere gelebilirse bu iş çok mesut olurum ben yani. Çok memnun olurum. Ben de üzerime düşebilen bir şey olursa her an yapmaya hazır olurum. Allah yolunda en ufak bir şey yapabilenden Allah razı olsun. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab.
Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.